Herkese selamlar arkadaşlar. Sıkça aldığım lahmacun içini nasıl hazırlıyorsunuz sorusuna cevaben bu videoyu sizlerle buluşturuyorum. İçini ben kendim hazırlayarak mahalle fırınına göndereceğim ve orada odun ateşinde lahmacunlarımı pişirteceğim. Çıtır çıtır olmuş gördüğünüz gibi nefis bir lahmacun içi tarifi sizlerle. Buyurun hazırlıklara başlayalım. Bizler lahmacunu yağlı sevdiğimiz için burada kırmızı ve gördüğünüz gibi iç yağım var. Normal 300 gram az yağlı kıymamın içerisine 100 gram da iç yağımdan ekliyorum. Daha sonrasında muhakkak bizler patates rendesi de kullanırız. Daha yumuşak ve daha lezzetli olur. Bir orta boy patates rendesi, 2 büyük boy kuru soğan rendesi ve 4-5 diş de sarımsak rendesini ekledim. Devam ediyorum. Burada 2 orta boy kabuğunu soyarak küpler halinde doğramış olduğum domatesim var. Ekledikten sonra yine isterseniz acı sivri biber, isterseniz Charleston biber, ince kıyılmış 2 adet biberi de ekleyelim. Tabii ki maydanozsuz olmaz. Bir tutam da ince kıyılmış maydanozumu ekledim. Şimdi salçamda sıra. Toplamda 1,5 çorba kaşığı domates salçası ve 1 çorba kaşığı biber salçası kullandım ben. Şimdi baharatlarını da katacağım. Öncelikle 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1,5 tatlı kaşığı da pul biber ekledikten sonra 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Ben lahmacunu isotlu çok severim. Denemediyseniz muhakkak deneyin. Şöyle 1 tatlı kaşığı da isot ekledikten sonra tüm bu malzemeleri öncelikle bir yoğuruyorum. Bu arada isot kullanmaya da bilirsiniz. Acı oranını damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yağlı sevmiyorsanız yağsız kıymayla da hazırlayabilirsiniz. Kendinize göre, damak zevkinize göre değişiklik gösterebilir bu durum arkadaşlar. Şimdi öncelikle yağımı eklemeden önce eldivenimi taktım. İyice bir yoğuruyorum. Yağını eklemeden güzelce yoğurduktan sonra şimdi dolu dolu bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Şöyle bir tur daha karıştırdıktan sonra saklama kabına koyarak mahalle fırınına göndereceğim. İçini kendim hazırladığım durumda sadece ekmek parası vermiş oluyorum. Bunu da sizler yakınınızdaki fırınlara sorarak deneyebilirsiniz. Şimdi gayet güzel oldu. Artık saklama kabıma boşaltabilirim. Sürülebilir bir kıvamda olması çok önemli arkadaşlar. Lütfen sebze ve yağ oranını çok fazla kısmayalım. Gayet güzel bir şekilde içim hazır. Bu şekilde gönderdim. Mis gibi kızarmış çıtır çıtır lahmacunum artık servise hazır. Sizlere fikir verebildiysem ne mutlu bana. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Başka bir tarifte buluşuncaya dek afiyetle kalın.